Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha önce Kraliçe Nefertiti ismini duymuş muydunuz? Eminim duyanlarınız vardır. Güzelliği ile dillere destan olan ve yaşadığı aşk ile de destanlara konu olan Mısır diyarının en güçlü ve en güzel kraliçesi Nefertiti. Aslında onun hikayesi oldukça hüzünlüydü. Ölümünden binlerce yıl sonra bile güzelliği konuşulan bu kraliçenin M.Ö. 1370 ila 1330 yılları arasında yaşadığı belirtiliyor. Tam olarak nereden geldiği ve kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte bu konuyla alakalı çeşitli varsayımlar vardır. Asıl adı Tadukhipa olarak bilinen kraliçenin güzelliğinden dolayı güzellik geliyor veya güzelden gelen anlamları taşıyan Nefertiti ismini vermişlerdir. Afrodit sanırım Nefertiti'yi bilse kıskançlık nöbetleri geçirirdi. Ben Bilgin Yaman, güzelliği ve yaşadığı aşk ile Mısır diyarının adından sıkça söz ettiren Kraliçe Nefertiti'nin hüzünlü öyküsüne ve Geçmişin Sırları kanalına hoş geldin. O zamanlar firavunların 3 nesilden beri dost ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek adına ülkedeki prensesleri kendilerine eş olarak alma alışkanlıkları olduklarını birçok tarihi yazıtta rastlayabiliriz. Mitanni de bu dost ülkeler arasında yer alıyordu ve bu ülkenin kralının güzelliği dilden dile dolaşmış olan bir kızı vardı. Tadukhipa sadece güzelliği ile değil, ellerinin şifa dağıtmasıyla da dillere destan olmuştu. O zamanlar Firavun 3. Amenhotep hastaydı ve Mitanni kralı da bunu öğrenince kızı Tadukhipa'yı Mısır'a yollamıştı. O zamanlar Tadukhipa 15 yaşındaydı ve Mısır'a geldiğinde güzel geldi anlamına gelen Nefertiti olarak anılmıştı. Sonrasında bu güzel kadını gören ve aşık olan Akhenaton'un dileği onunla evlenmekti ve Nefertiti'nin de ona karşı hislerinin olduğu aşikardı. Çok küçük yaşta evlendirilen bu iki aşığın düşünceleri oldukça büyüktü. Onların düşünceleri gelecekte tek tanrılı bir dinin temellerini atıyordu. Büyük bir aşk yaşayan Nefertiti ve Firavun Akhenaton yeni olan Aton dinini yaymaya çalışmış ve bu süreçte kocasının yanında olmuştur. Oldukça güçlü olan bu kraliçe Mısır tarihinde dini açıdan köklü değişiklikler yaratmıştı. Çoklu tanrı anlayışı olan Mısır halkını ikna edip onları tek tanrı inancına yöneltmişti. Bu dinin esası ise birçok tanrıya inanmak yerine sadece güneş tanrısına inanmak ve tapmaktı. Yani Ra. Bu dinsel değişikliklerden dolayı papaz ve diğer din adamlarının halk üzerindeki etkileri azalmış, ardından bu din adamları ve papaz Firavun ve kraliçeye düşmanlık beslemeye başlamışlardı. Firavun ise bu düşmanlığı fark etmiş ve eski tapınakların hepsini yıkarak yeni bir başkent inşa ettirmişti. Bu tek tanrılı din olayının Nefertiti yüzünden ortaya çıktığını ve bu durumdan dolayı tanrılar tarafından cezalandırılacağını dile getiren din adamları ve papaz, Nefertiti'nin başına gelen üzücü durumundan da bu tanrıları kızdırdığından dolayı olduğunu da söylemişlerdi. Nefertiti'yi tanıyan herkes bilir ki onun 6 çocuğu olmasına rağmen hiç erkek çocuğu olmamıştı. Ve bu sebepten dolayı Nefertiti, Firavun Akhenaton'a varis verememişti. Her ne kadar Nefertiti aşkı dillere destan olsa da bir varisi olması gerekçesiyle ikinci eş alarak bir erkek çocuğu sahibi olmuştu. Hatta 6 kız çocuğundan 5 tanesi salgın hastalıklardan dolayı yaşamlarını yitirmiş ve geriye sadece Ansenpaten isimli kızları kalmıştır. Firavun Amenhotep yani Akhenaton ile evlenme tarihi tam bilinmeyen Nefertiti'nin salgından dolayı ölen 5 kız çocuğunun isimleri ve doğum zamanları ise bu şekilde tarihe geçmiştir. Bunlardan en büyük Meritaten isimli kızlarıdır ve bu kızları evliliklerinin 2. yılında dünyaya gelmiştir.
Sonrasında Mekateten isimli kızları evliliklerinin 3. yılında dünyaya gelmiştir ve Neferneferuaten Tasherit isimli kızları ile evliliklerinin 6. yılında dünyaya gelmiştir. Sonrasında Neferneferuedet 9. evlilik yılında ve Setepenre 11. evlilik yılında dünyaya gelmiş olan talihsiz kızlarıdır. Bunun üzerine Nefertiti'nin laneti dilden dile dolaşmaya başlamış ve kocası Akhenaton'un da ona uyarak bu lanetten pay aldığını da söylemeye başlamışlardı. Hatta Nefertiti'nin yüzündeki o hüzün de onun lanetinin de ölene dek peşini bırakmayacağına dair söylentilerin de çıkmasıyla onların tarafında olan inançlı insanların tekrardan çok tanrılı dine geçmeye başladı. Bununla birlikte artık tek tanrı dinine inanan sadece Nefertiti ve Firavun olarak kalmıştı ve tarihte ilk tek tanrılı dine inanan insanlar olarak yazılmıştı. Firavun Akhenaton saraya yayılan bir hastalıktan dolayı öldü. Ardından Nefertiti tahta geçti. Fakat kısa süre sonra Nefertiti de yaşamını yitirdi. Ölümü hakkında kesin bilgi olmaması ve mezarının da yıllarca bir muamma olarak kalmasının sebebi sanırım halkı tarafından lanetli olarak anılmasıydı. Uzun yıllar isimsiz mezarlardan biri olduğu da söylentilerden biriydi. Çok tuhaf değil mi? Yaşarken ellerinin şifa dağıtmasıyla ve güzelliğiyle destanlara ve hikayeler yer alan bu kraliçenin ölümü hak ettiğinden çok daha kötüsüydü. Nefertiti'nin mezarı ile alakalı İngiliz Mısır bilimci Joan araştırma yapmaya başlamıştı ve mezarına girmeye başarmıştı. Yaptığı incelemeler sonucunda bir kolu kesik olan bir mumyaya rastlamıştı. Bu araştırmalar sonucunda Nefertiti yaşıyorken gövdesinin sağ tarafına kesici bir alet ile darbe almış ve ölümünün sebebi de bu olduğu ortaya çıkmıştı. Bu mumyanın Nefertiti'ye ait olduğunun kanıtı ise sol kulağındaki 2 küpe deliğiydi. Zira o dönemlerde 2 küpe deliği olan tek kadın Nefertiti'ydi. Araştırmacı Fletcher, mumyanın ağız kısmında darbeler olduğunu da açıklamış ve bu zararın nedeninin ise eski Mısırlıların Nefertiti'nin lanetli olduğundan ve var olduğuna inandıkları ikinci hayatta bile yaşamasına izin vermek istememişlerdi. Nefertiti'den öylesine nefret ediyorlardı ki o öldükten sonra tüm kayıtlardan silinmiş ve mevcut olan tüm resim ve portrelerine zarar vermişlerdir. Bu sebepten dolayı Nefertiti'nin günümüze ulaşan bir belgesi bulunmamaktadır. Birçok bilgi de bu sebepten dolayı bilinmemektedir. Nefertiti'nin mumyası özenle tahnit edilip mezarına yerleştirilmiş fakat mezar soyguncuları bir Mısır kraliçesinin mezarının adresini bildikleri anda harekete geçmişlerdir. Nefertiti'ye ait tüm mücevherleri çalmışlardı. Fakat bu hırsızlar Nefertiti'ye ait olduğu düşünülen mumyanın en kötü kehanetini gerçekleştiriyorlardı. Hırsızlık yaparken mumyayı tahrip ediyorlardı. Hatta öyle ki kafatasındaki peruk bile lime lime edilmiş durumdaydı. O zamanlar konuşulan lanetler öldükten sonra da peşini bırakmamış gözüküyordu. Hatta Firavun'a papaz bu din değişikliğinden vazgeçmezlerse lanetlerinin öldükten sonra da peşlerine düşeceğini ve huzur bulamayacaklarını, hatta iki dünya arasında arafta kalacaklarını dile getirmişti. Sizce bu lanetin belirtileri miydi? Leonardo da Vinci'ye ve onun muhteşem eseri La Joconde yani bilinen adıyla Mona Lisa tablosunu bilirsiniz elbette. Da Vinci bu eserindeki yüz ifadesine en yakın ifadenin Nefertiti'nin ifadesi olduğunu dile getirmiş ve ondan ilham alarak bu tabloyu yaptığını söylemişti. Yüzündeki esrarengiz tebessüm ve mahzun alemli ifadeler ile Mona Lisa ile ortak yönlerinin olduğu kesindi. Güzeller güzeli kraliçenin ölümünden yüzyıllar sonra bile adından söz ettirdiği bir gerçek. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz esrarengiz kraliçeler ve krallar ile ilgili videolarımın devamını istiyorsanız yorum kısmında belirtmeniz yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.